Gece susamış bedenler ruhlarına ihanet ederler. Aklımda falcı kadının söyledikleri yankılanırken köyün girişinde beni bekleyen zebrana doğru birkaç adım attım. Gözlerinin içine bakarken hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Kıvılcım saçan gözleri ruhumu tutuşturmak isterken keskin bir virajda olduğumu hissediyordum. Vereceğim yanlış bir karar beni uçurumdan aşağı atabilirdi ve o da bunun farkındaydı. Zebran her zamanki gibi Ateş Hoca'nın bedenindeydi. Benim yanımdayken kendi bedeninde olmuyordu. Bunun sebebini ona soracağımı aklımın bir köşesine not edip koluma girdim. Ve birlikte köyün içerisine doğru yürümeye başladık. Attığım her adımda bedenim Zebra'nın bedenine değiyor, aramızdaki tensel çekim karnımın ağrımasına neden oluyordu. İstesem de istemesem de ona çekiliyordum. Köyün sakinleri olan cinler bize bakarken başımı öne eğip onlara bakmamaya çalıştım. O kadar korkunç ve birbirinden farklıydılar ki alışmam biraz zaman alacaktı. Birlikte Mustafa Hoca'nın evinin önünde durduğumuzda gökyüzünde parlayan dolunaya çevirdim bakışlarımı. O kadar büyük ve parlaktı ki sanki dokunsam değebilecekmişim gibi. Mustafa Hoca bize kapıyı açtıktan sonra birlikte evin içerisine girdik. Büyük salona girdiğimde benim yaşlarımda bir kadının yerde oturduğunu gördüm. Sarı saçlı, ela gözlü, hafif balık etli olan kız ağlarken bana kaçamak bakışlarla bakmaya başladı. O an bir derdinin olduğunu anlamıştım. Yoksa bu lanet köyde ne iş olabilirdi ki? Hemen yanına gidip oturdum ve ellerini ellerimin arasına alıp gülümsedim. İyi misin? Önce boşta kalan eliyle gözyaşlarını sildi. Ardından benim gibi gülümsemeye çalışsa da acısı yüzünün her zerresinde ve bakışlarından okunuyordu. İyi değilim hocam. Bana ne olur yardım edin. Anlatırsan yardımcı olurum tabii. Su ister misin? Başını evet anlamında sallayınca Mustafa Hoca'ya bir bakış attım ve bize mutfaktan su getirdi. Bardaktaki suyu yudum yudum içip boş bardağı yere koyduktan sonra ellerini birbirine kenetledi. Kocam ile birbirimizi çok severek evlendik. O kadar seviyorduk ki birbirimizi, ailelerimiz bile engel olamadı kavuşmamıza. Evliliğimin ilk yılları rüya gibi geçmesine rağmen bir türlü çocuğumuz olmuyordu. Kaynanamgil bana baskı yapmaya, mümkünmüş gibi daha da kötü davranmaya başladı. O evde bir hiçmişim gibi davranmaları çok zoruma gidiyorken, asıl planlarının çok farklı olduklarını öğrendim. Meğerse kaynanam bana kuma gelsin diye yeğeni Esma'nın ve kocamın aklına girmiş. Kocam en başta çok karşı çıktı, istemediğini söyledi. Ailesiyle tartıştı ama sonra da daha fazla dayanamayıp onlara boyun eğdi. Esma 2 ay önce kumam oldu. Gözlerindeki yaşları parmaklarıyla silerken yutkunup boğazını temizledi. Yaşamak kadar anlatmanın da çok zor olabileceğini düşündüm ve sanırım haklıydım da. Kocam kabul ettikten sonra bir daha ağzımı açmadım. Kaderimi kabullenip köşeme çekildim. Bana sadece bebek için Esma ile birlikte olduğunu, onu değil beni sevdiğini ve bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini söylese de öyle olmadı. Esma kaynanamlar gibi kocamın nakahına girip onu kandırdı. Öyle kötü biri ki size nasıl anlatsam. Bana attığı iftiraları, söylediği kötü sözleri söylesem bana acırsınız. Hayır, sakın böyle düşünme. Adım Zilan hocam. Zilan, burada suçlu olan sen değilsin. Bu hikayenin en masumu sensin, inan bana. Fakat bir şey anlamadım. Neden bana geldin? Esma'nın kaynananların, hatta kocamın bile cezasını çekmesini istiyorum. Kocamın bana bağlanmasını istiyorum. Bunu yapabilir misin hocam? Bakışlarımı Mustafa Hoca ve Zebran'a çevirdiğimde Zebran başını evet anlamında sallayıp onay verdi. Ama büyünün çok ağır şartları ve geri dönüşleri var, tehlikeli. Ben her şeyi göze aldım hocam. Onların eşyalarından fotoğraflarına kadar her şeyi getirdim. Bana yardım edecek misin? Aklım ve vicdanım arasında büyük bir savaş başlamıştı sanki. Bir yanım ne olursa olsun büyü yapmamamı söylerken, diğer yanım Zilan'a yardım etmem gerektiğini söylüyordu. Bana sizden başka kimse yardım edemez. Ne olur bana yardım edin. Zilan'ın son sözleriyle bir yanım galip gelmişti ve ona yardım edeceğimi söyleyip getirdiklerini elinden alıp Mustafa Hoca'ya verdim ve babamın büyülerini yazmış olduğu defteri getirmesini istedim. Mustafa Hoca siyah deri ciltli kalın defteri getirdiğinde onu ellerimin arasına alıp gözlerimi kapadım. Elzem hak deferülü hak, elzem hak deferülü hak, elzem hak deferülü hak. Bu sözü 3 defa okuduktan sonra defteri dizlerimin üzerine koydum ve tüm enerjimi ona yönlendirdim. Defterin kapağı kendiliğinden açıldı. Sayfalarının hışırtısından başka odada çıkmıyordu. Kendiliğinden değişen sayfaların arasında yayılan pis bir koku midemi bulandırsa da sabırla bekledim. Ve nihayet yapacağım büyü karşımdaydı. Babam en ince ayrıntısına kadar nasıl yapılacağını, olası ters durumlarda neler yapılması gerektiğini kısaca her şeyi düşünüp yazmıştı. Eksik olan malzemeleri boş bir kağıda yazıp Zilan'a verdim. Ve dünya saatiyle yarın gece yarısı burada olmasını söyledim. Zilan ücretini vermek istese de kabul etmeyip almadım. Ve onu uğurladıktan sonra Mustafa Hoca ve Zebran ile baş başa kaldım. Mustafa Hoca'ya karşı kinim de nefretim de ilk günkü gibi duruyordu. Beni kandırmıştı. Yalan söyleyip oyuna getirmişti. Onu ömrüm boyunca affetmeyecektim. Ben yalnız kalmak istiyorum diyerek evden çıktım. Ve hemen yanımızdaki iki katlı evin tahta kapısını hiç zorlanmadan açıp girdim.
İçerisi çok soğuktu ve çürümüş tahta küf kokuyordu. Rutubet evin her yerini bir zehirli sarmaşık gibi sarmıştı. Ben içeriye girer girmez kendiliğinden duvarda asılı olan ve yanmaya başlayan mumlar sayesinde zor da olsa önümü görebiliyordum. Sağlam olmadığı her halinden belli olan merdivenlere çıkmaya başladığımda kulağıma gelen gacırtı sesleriyle korku filminin içindeymişim gibi hissine kapılmama sebep oluyordu. Yukarı kata çıktığımda siyah renkli olan ahşap kapının kulpunu çevirip içeriye girdiğimde gördüklerimle şok olmuştum. Odanın içi tamamen değişmişti. Duvarlar gri renge boyanmış, yatak ve nevresim takımı, dolap yenilenmiş, hatta makyaj masası ve ahşap bir sandalye bile konulmuştu. Küçük bir kitaplığın dışında rahat olduğu her halinden belli olan koltuk beni kendine çağırıyordu. Tüm bunların nasıl olduğunu düşünürken duyduğum sesle arkama döndüm. Zebran hala ateş ocağın bedenindeydi ve bana doğru birkaç adım atıp tam yanımda durdu. Senin için yaptım, beğendin mi? Belki biraz olsun kendini evinde hissedersin diye. Zebrana ne olmuştu böyle? Sanki bana zorla sahip olan hüddamlığı kabul etmem için işkenceler yapan ve beni ailem ile tehdit eden kendisi değilmiş gibi birden iyilik meleği kesilmişti. Bugün gelen falcı kadın Zebra'nın planının bir parçası olabilir mi? Diye içimden düşünürken gözlerimi ondan kaçırmaya devam ediyordum. Teşekkür ederim Zebran. İzin verirsen yalnız kalmak istiyorum. Bugün çok yoruldum, dinleneceğim. Zebran ısrarla sürdürdüğü savaşını kazanıp o alev kırmızısı gözlerini gözlerimle buluşturdu. Seni istiyorum Ebrar, hem de şimdi. Gözlerinde gördüğüm parıltılar içten içe beni korkutsa da sakin kalmaya çalıştım. Bana yine aynı kabusu yaşatamazdı, bunu yapamazdı. Üzerine doğru yürürken ondan birkaç adım uzaklaştım ve başımı hayır der gibi sallayıp onu durdurmaya çalışsam da olmadı, yapamadım. Beni kollarının arasına alıp dudaklarımdan öpmeye başladı. Öperken söylediği sözlerle resmen beynim uyuşmuştu. Sen de beni istiyorsun, biliyorum. Midem bulanıyor. Kendimden nefret ediyordum ama oyunumu sürdürmek zorundaydım. Zebran, korkuyorum. Sesim bedenimin her zerresi gibi titrerken Zebran beni kucağına alıp yatağa yatırdı ve üzerime uzanıp başını boynuma gömdü. Gözlerimden akan yaşla onun bedeninde buhar olurken bir daha onun oldum. Bedenimin her yerinde hüküm sürdü. İzlerini bıraktı. Midem bulansa da aklımdaki düşünceleri def edip numarama devam ettim. Kendimden nefret ediyordum, iğreniyordum. Tiksiniyordum ama yapmak zorundaydım. Yan yana yattığımız yatakta ona sırtımı dönmüş ağlayarak uykuya dalarken bile elleri bedenimde hüküm sürmeye devam etti. Aklımda falcı kadının sözleri ve Zilan. Kalbimde biraz önce yaşadığım kabus dolu anların acısıyla uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda kendi evimde odadaydım. Yatağımdan hızla kalkıp bornozumu yanıma alarak banyoya girdim. Ve bir saate yakın yıkanıp kendimi onun izlerinden arındırmaya çalışsam da olmadı. Bedenimde bıraktığı izleri kapatacak şeyler giyinip hazırlandım. Ve çantalarımı yanıma alarak kahvaltı yapan annemin ve kardeşimin yanına indim. Onlara hiçbir şey anlatmamak, her şey yolundaymış gibi davranmak çok zor olsa da yapmak zorundaydım. Onlarla sohbet edip iştahım olmasa da birkaç lokma kahvaltı yaptıktan sonra derse geç kalacağım bahanesiyle eşyalarımı alıp evden çıktım. Çantaları yan koltuğa atıp arabayı son gaz çalıştırıp evden uzaklaştım. Sahil yoluna saptığımda son anda karar verip arabayı uygun bir yere park edip sadece telefonumu, kulaklığımı ve araba anahtarımı yanıma alarak arabadan indim. Ve sahil boyunca kulaklıklarımı takıp son ses müzik eşliğinde yürüyüş yapmaya başladım. Denizin kokusu, havanın güzelliği az da olsa ruhuma iyi gelmişti. Zebrana oynadığım oyun her ne kadar beni zorlasa da pes etmeyecektim. Sonuna kadar direnecek ve devam edecektim. Dün karşılaştığım falcı kadın yine aklıma gelmişti. Zebra'nın bir oyunu olduğuna emin olsam da artık herkesten her şeyi bekliyor olduğum için temkinli olmaya karar verdim. Babam bana hayatımın en acı hayat dersini ölürken vermişti. Artık hayatımın asla eskisi gibi olamayacağını içten içe hissetsem de kaderimi kendi ellerimle yeniden yazmak için savaşıyordum işte. Dinlenmek için bir banka oturduğumda Damla'yı aradım ama telefonu açmadı. WhatsApp'tan mesaj attım ama iletilmedi. İçimde oluşan korkuyla annesinin numarasını rehberden bulup sakin kalmaya çalışarak aradığımda birkaç çalışın ardından telefon açıldı ve Gülben teyzenin sesi kulaklarıma ulaştı. Kızım biz konaktaki hastanedeyiz. Ne? Gülben teyze ne oldu? Gülben teyze konuşamıyor, sadece ağlıyordu. İçimde oluşan korku ve panik gitgide artarken titreyen bedenime inat telefonumu kapatıp hızla arabama doğru koşup nefes nefese son gazla Gülben teyzenin dediği hastaneye doğru sürmeye başladım. Ne olur sana bir şey olmasın Damla. Ne olur hayatta olmuş ol. Ne olur bırakma beni. Gözlerimden akan yaşlar görüşümü bulanıklaştırsa da hızımı hiç azaltmadan hastaneye doğru sürdüm. Ve ilk bulduğum yere park edip hastanenin acil girişine koşarak girdim. Gülben teyzeyi bir köşede ağlarken bulduğumda hemen gidip ona sıkıca sarıldım. O da benden güç almak ister gibi bana sıkıca sarıldı. Gülben teyze ne oldu Damla'ya? Durumu iyi mi? Yanına oturduktan sonra ellerini ellerimin arasına aldı. Dün akşam birlikte televizyon izlerken aniden ateşi yükseldi.
Anlamadığım dilde bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra bedeni kızarıp yanmaya ve dumanlar çıkmaya başladı. Ne yaptıysam yanmasına engel olamadım. Ambulansı aradım. Dün geceden beridir buradayız. Doktorlar hala ateşini düşürmeye çalışıyor. Durumu ağır. Kanı içinde kaynamış damarları. İç organları eriyip kızarmış. Sırtında bir şeyler yazıyor dedi doktorlar ama hangi dil olduğunu anlamamışlar. Duyduklarımla şok olurken vicdan azabıyla yanıp kavrulan iç sesim hiç durmadan beni suçluyordu. Ben eğer ona başımdan geçenleri, Zevra'nın ve babamın bana yaptıklarını anlatmasaydım, belki de başına bunlar gelmeyecekti. Gözyaşlarımı silip ayağa kalktım ve acilden çıkan doktorlardan birine durumu anlatıp arkadaşımı görmek istediğimi, sırtındaki yazıya bakmak istediğimi söyledim. Doktor ile acile girdiğimizde hemşirenin verdiği önlük, bone, baske ve eldiveni giyip Damla'nın yattığı bölüme gittik. Çırılçıplak soğutulan bir yatağın üzerine yatırılmış, soğuk buhar veren aletleriyle bedeni soğutulmaya çalışılıyordu. Bütün bedeninde kanlı açık yaralar oluşmuştu. Ne kadar acı çektiğini tahmin etmek bile istemiyordum. Yavaşça ona yaklaştığımda iki hasta bakıcı yanımıza gelip onu sol kolundan ve bacağından dikkatlice tutup yan tarafına çevirdiğinde keskin bir aletle yazılan İbranice yazıyı okuduğumda gözüm karardı. Sanki her yer ayaklarının altından kayıyordu. Bu sırrı başkalarına söyleme diye yazıyordu. Bunu onlar yapmıştı ve ben bunun hesabını soracaktım. Kimseye hiçbir şey demeden üzerindekileri çıkarıp resmen yere fırlattım ve koşarak acilden çıktım. Kimsenin göremeyeceği bir yere gidip uzandım ve gözlerimi kapayıp köye gitmem için gereken kapıyı hayal edip içeriye girdim. Dolunay yine kızıla bulanmış, her yer kıpkırmızı gözüküyordu. Zebran, Günas, çıkın karşıma, bana hesap vereceksiniz. Köyün girişindeki cinler etrafımı çevirirken Günas yüzündeki sinsi gülümsemeyle karşımda belirdi. Sonunda yeniden karşılaştık Ebrar. Ne o çok sinirli gördüm seni, yoksa arkadaşına yaptıklarımı öğrendin mi? Bu sözleriyle kendimi kaybedip üzerine atıldım ve onu yere serdim. Kollarını başımın iki yanına getirdiğimde aniden ortadan kayboldu. Nereye gittiğini anlamaya çalışırken saçlarımdan tutup beni yere düşürdü ve bu defa o üzerime çıktı. Damlaya işkence çektirirken o kadar keyif aldım ki anlatamam. Kanının o lezzetli kokusunu, acı dolu çığlıklarını unutamıyorum. Ateş saçan gözleriyle gözlerime bakarken keyif alır gibi söylediği sözleriyle benim için her şey sona ermiş, zaman resmen durmuştu. Bize oynadığın oyunun bedelini ödeyeceksin Ebrar. Ah, haberin yok değil mi? Zebran annem ve kardeşinin yanında. Onlara çok yazık olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalmazdı. Annem bana böyle öğretmişti. Ve şimdi ben de günahsız cezasını kesecek, yaptıklarının bedelini ödetecektim. Mustafa Hoca'nın evindeydik. Bizi zorla buraya getirmişti. Gözlerimdeki kıvılcımlar siyaha dönen gözlerini aydınlatırken onu saçından çekip yeniden duvara yapıştırdım ve yine ellerimin arasında duman olup kayboldu. Hızla arkama döndüğümde onu karşımda buldum. Günas, bana yaptıklarının hesabını vereceksin. Günas karşımda kahkaha atarken onu yeniden kolundan tuttum ama bu defa bırakmaya niyetim yoktu. Kel yüzü Kermin. Bu sözümle onu yere sabitlerken üzerine çıktım. Elim bedenine değdiği sürece asla kaçamazdı. Bana hesap vereceksin Günas. Murat ve Damla'ya yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Gözlerinde gördüğüm korkuyla zaferimin tadını çıkarmaya başlarken Günas kulaklarımı sağır edecek bir kahkaha attı. Ah Ebrar, o kadar salaksın ki Murat diye biri yok, anlamıyor musun? Ne saçmalıyorsun sen? Bu da yeni yalanlarından biri mi? Söylediği hiçbir şey ona olan öfkemi dindiremezdi. Yaptıklarını haklı çıkaramazdı. Ve bugün o odadan biri ölü olarak çıkacaksa bu kişi de ben olmayacaktım. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Murat aslında kim bilmiyor musun? Bence tahmin etmen çok da zor olmamalı. Söyledikleriyle sinirden gözüm dönmeye başlasa da sakin kalmaya çalıştım. Onun dediği hiçbir şeye inanmayacaktım. Murat'ın aslında Zebran olduğunu biliyor muydun? Sen tam bir kaltaksın. Bunca yaptığın şeyden sonra hala bana yalan söylüyorsun. Seni geberteceğim. Çünkü sen artık bunu hak ediyorsun. Gözlerimi kapayıp Günas'ı yakmak için dua okumaya başlayacağım esnada Mustafa Hoca beni belimden tutup Günas'ın üzerinden zorla kaldırdı. Ne yapıyorsun sen kızım? Kabilendeki cini yakarak öldüremezsin. Bunun çok büyük bedelleri var. Mustafa Hoca beni başka bir odaya götürüp kapıyı kilitledikten sonra tam karşıma geçti. Yaptıklarına daha fazla dayanamıyorum artık yeter. O Zebra'na çok düşkün. Seni ondan kıskanıyor, anlamıyor musun? Hüddamları olduğun için sana bir şey yapamıyor ve sevdiklerine zarar veriyor. Yeter artık, bana onu savunduğunuz sürece ondan bir farkınız yok benim gözümde. Mustafa Hoca benim kolumdan tutmaya çalışsa da buna izin vermedim. En başından beridir her şeyi biliyordunuz. Buna rağmen bana oyun oynadınız. Şimdi de bir oyun oynayıp oynamadığınızı nereden bileceğim? Size asla güvenmiyorum ve güvenmeyeceğim de. Şimdi beni rahat bırakın. Zebran yeniden üzerime atlayacakmış gibi gözlerimin içine öfke ve kin ile bakarken Mustafa Hoca onu da zorla ikna edip yanına alarak odadan çıktı. Sırtımı duvara yasladım ve derin bir nefes aldım. Gözümden akan bir yaş elimin üzerine sanki beni teselli etmek istiyormuş gibi düşerken iş çektim.
Tüm bu olanlar artık sinirlerimi de tahammüllerimi de zorluyordu. Kaldıramıyordum. Burada daha fazla durmak istemediğim için hızla ayağa kalktım ve kapıyı çarparak odadan çıktım. Mustafa Hoca her ne kadar beni durdurmaya çalışsa da durmadım. Tüm itirazlarına rağmen evden çıkıp birkaç adım atmıştım ki birden karşıma o belirdi. Zevran ve bu defa kendi bedeniyle. Ondan da olduğu biçimden de korkmuyordum. İçimdeki öfke ve sinir korkumu çoktan alt etmişti bile. Bana doğru gelip uzun tırnak grimsi elleriyle yüzümü iki yanından tutup gözlerinin içine baktı. Ne oluyor burada? Sen iyi misin? Günas'ın yaptığı her şeyi ona anlatacaktım. Cezasını belki ben veremezdim ama Zebran verebilirdi. Seninle önemli bir konuda görüşmemiz gerekiyor Zebran. Eve gidelim. Zebra'nın gözlerinde gördüğüm ışıltının sebebini anlamasam da bileklerimden tutarak onu kendimden uzaklaştırdım ve eve doğru yürümeye başladım. Yatak odasına geldiğimde artık dizlerimin titremesine engel olamadığım için hemen yatağa oturdum. Zebran ise karşımda ayakta durmuş bana bakıyordu. Aileme bir şey yaptın mı? Ona önce cevabını duymaktan deli gibi korktuğum bu soruyu sormuştum. Şayet anneme ya da kardeşime bir şey yaptıysa kendimi öldürür, ona en büyük cezayı böyle verirdim. Bunu asla yapmam. Baban ölmeden sizi bana emanet etmişken hem de asla. Sözleriyle içim az da olsa rahatlasa da onun sözlerine de güvenmiyordum. Peki Günas bana o zaman neden saçma sapan şeyler söyledi? Benimle derdi ne? Günas sana ne söyledi Ebrar? Hiçbir şey anlamıyorum. Zebra'na her şeyi en başından anlattım. Günas'ın bana olan tavırlarını, Mustafa Hoca'nın sözlerini, her şeyi. Anlattıklarımı bitirdiğimde Zebra'nın gözlerinde gördüğüm kıvılcımlar her şeyin istediğim gibi gittiğinin habercisiydi. Senin aileme zarar verme ihtimalin bile beni kahretti. Bunu yapmadığına inandırdım kendimi. Annem, kardeşim onlar benim her şeyim. Onlara bir şey olursa ben de ölürüm. Yemin ederim kendimi öldürürüm Zebran. Bunu sakın unutma. Zebran yanıma oturup beni kollarının arasına aldı. Grimsi bedeni ve yılan derisi gibi nemli derisinden midem bulansa da katlanmaya çalıştım. Ben de kollarımı bedenine sardığımda Zebra'nın sırtından çıkan bir yılanla göz göze geldim. Çığlık atarak ondan uzaklaştığımda Zebran hızla yanımdan kalkıp odadan dışarıya çıktı. Ve Ateş Hoca'nın bedeninde odaya hemen geri gelip beni sakinleştirmeye çalıştı. Derin bir nefes alıp sakin nefesler almaya çalışırken Zebran aniden dudaklarını dudaklarımda birleştirdi ve üzerime çıkıp beni kendiyle yatak arasında sıkıştırdı. Gözlerinde gördüğüm istek, tutku ve arzuyla beni yeniden öperken elleri bedenimde arsızca dolaşmaya başladı. Sana söz veriyorum Ebrar. Yunus'un cezasını kendi ellerimle vereceğim. Seni asla benden ayıramayacak. Buna izin vermem. Ve bu defa tutku ve arzuyla birleştirdi bedenlerimizi. Bu oyun benim için tehlikeli bir hal almaya başlasa da artık hiçbir şey görmüyordu gözüm. Bedenimi istiyordu. Alabilirdi. Ruhumu zaten bu intikam oyununa satmıştım. Ne olursa olsun Zebra'nı yanımda tutmalıydım. Çünkü Zebran, Mustafa Hoca ve Günas'ı yenebilmemin tek anahtarıydı. Zebran Günas'ı yanıma alıp giderken ben ve Mustafa Hoca da salonda karşı karşıya oturmuş Zila'nın gelmesini bekliyorduk. Gerekli ana malzemeleri salonun ortasına yerleştirmiştik. Kitaptan ezberlediğim büyüyü ve neler yapacağımı kendi kendime tekrar ederken içimde garip bir korku vardı. Hayatımda ilk defa büyü yapacaktım. Büyünün İslam dininde günah olduğunu biliyordum. İçimdeki en büyük korkuların sebebi de buydu. Allah'ım biliyorum, hiçbir zaman sana layık bir kul olamadım. Ama sen beni bugün işleyeceğim günahın nedeniyle affet. Bana bir çıkış yolu göster ne olur. Dayanamıyorum artık bu olanlara. İçimden bu duayı ederken evin kapısının çalınmasıyla Mustafa Hoca kapıya bakmak için odadan çıktı. Kendimi bir an büyük bir boşluktaymışım gibi hissettim. Yapayalnız ve çaresiz gibi. Ve birden bedenim uyuşmaya başladı. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. Görüşüm bulanıklaşırken beynimin içinde kalın ve cızırtılı bir ses bedenime hükmetti. Bu günaha girme Ebrar. Bir daha geri dönüşü olmaz. Sen kimsin diye korkuyla sorduğum sorunun cevabı gecikmedi. Müslüman din kabilelerinin en güçlü ve hepsini hükmeden Ehvur kabilesinin padişahım. Bu günaha girme. Bu büyüyü yapma. Seni uyarılmak için görevlendirildim. Zebran'ı ikna et ve bize katılın. Zebran özellikle Mustafa Hoca onu öğrenirse her şey daha da kötüleşir. Yapamam. Babam, ailem, beni seven insanlar için burada kalmak ve ne isterlerse yapmak zorundayım. Zebran ve seni büyük bir felaket bekliyor. Bize katılmanız son şansınız olacak. İyi düşün. Bir ay sonra ayın bugünü yanına geleceğim. Umarım o gün felaketini seçmiş olmazsın. Ses birden bedenimi terk ederken kantar içinde kalmıştım. Sanki tüm gücüm yitip gitmişti. Neler oluyordu böyle? Zevran ve beni neler bekliyordu? O falcı kadın da buna benzer şeyler söylemişti. Bu gelen cin doğam karşılığında mı gelmişti? Hiçbir şey anlamıyordum. Kafam karman çorman olmuştu. Ben nasıl bir oyunun içindeydim böyle? Sinan ve Mustafa Hoca'nın sesi gitgide yaklaşıyorken telaşla elimle yüzümdeki ve alnımdaki teri silip oturuşumu düzelttim. Onlara hiçbir şey belli etmemem gerekiyordu. Odaya ilk giren Zilan oldu. Ardından da Mustafa Hoca girip kapıyı kapattı. Tedirgin ve korku dolu bakışlarıyla bana bakan Zilan,
Önceki gün istediklerimi getirmiş, siyah küçük bir çantayı bana uzatıyordu. Mustafa Hoca'nın elinde de siyah büyükçe bir tavuk vardı. Kendinden eminim bir şekilde durmaya çalışarak poşeti elinden alıp elimle yer gösterdim. Hoş geldin Zilan. Buyur otur. Zilan'ın aldıklarını çıkarıp önümdeki büyük siniye koymaya başladım. Poşetlerin ve kavanozların içinden gelen kokular bile midemi bulandırmaya yetiyorken büyüyü nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Zilan tam karşıma otururken Mustafa Hoca da tabağa bir şeyler okuyarak Zilan'ın biraz uzağına çaprazıma oturmuş dikkatlice beni izliyordu. Sanki yapıp yapmayacağımdan endişeli gibiydi. Her şey hazır olduğunda biraz önce beni ziyarete gelen Müslüman cinin söylediklerini aklımdan çıkarmaya çalışarak Mustafa Hoca'ya baktım. Bir bahaneyle belki onu buradan çıkarabilirdim. Mustafa Hoca, orada senin değil Zebra'nın olması gerekiyor. O yok ve yerine ben refakat ediyorum. Ben tam ona karşılık vereceğim esnada odada Zebran belirdi. Zafer dolu bir bakışıyla Mustafa Hoca'ya baktım. Zebran geldiğine göre artık sen gidebilirsin. Mustafa Hoca bana ters bakışlar atıp odadan çıkarken Sinan korku dolu gözlerle etrafını süzüyordu. Zebran'ı bir tek ben görebiliyordum ve Sinan'a bunu söylemem gerekiyordu. Zilan, bu odada senden ve benden başka bir bana yardım eden cinim var. Zebran. Korkmana gerek yok. Büyüyü yaparken bize yardım edecek. Zilan'ın yüzündeki korku bana çok tanıdık gelmişti. İlk günlerde ben de onun gibiydim. Nasıl da çaresizce çırpınıyordum. Zebran yanıma gelip diz çöktüğünde sanki beni anlamış gibi elini omzuma koydu. Bu büyüyü içine girip ben yapabilirim. Ama benim yapmam gerekmiyor mu? Baban ile de birçok kez bunu yaptık. Büyüyü yine görünüşte sen yapacaksın ama bedeninde ben olacağım. Ve sana hüküm edeceğim. Gereken her şeyi sana ben yaptıracağım, okutacağım. Yani esasında ben yapmış olacağım. Zebran sözlerini bitirir bitirmez ellerini kalbimin üzerine koyup birden buhar olup burun deliklerimden içeri girdi. Aniden gözüm karardı ve nefes almakta zorlansam da Zilan'ı korkutmamak için kendimi toparlamaya çalıştım. Ebrar, iyi misin? İyiyim. Hazır mısın? İçimdeki korku gitgide artarken bedenim gitgide daha da çok titremeye başladı. İyi değildim. Hiçbir zaman olmayacak bunda. Gözümden akan bir damla yaşı silerken Zebran içinden çıkıp karşımdan endişeli bakışlarla bana bakarken Zilan'a dönüp önemli bir işim olduğunu, dışarıya çıkması gerektiğini söyledim. Odadan çıkıp bizi yalnız bıraktığında Zebran önümde diz çöküp elleriyle yüzümü tutup gözlerimin içine endişeyle baktı. O an içimden geçen bir hisle ona sımsıkı sarıldım. Sanki bana yardım edebilecek, beni anlayabilecek tek oymuş gibi. Gözümden akan yaşlar bedenimde yok olurken kollarıyla bedenimi sarıp beni kendine daha da çok çekti. Belki birazdan söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecekti ama daha fazla içimde tutamayacaktım. Zebran, bana yardım et ne olur. Büyüyü yapmak istemiyorum. Bunca zaman ne dediysen yaptım. Ama bunu yapamam. Bu çok tuhaf şeyler oluyor. Sana anlatmam gereken ve elimi kolumu bağlayan birçok şey. Ne olur götür beni buradan. Yalvarırım ne olur. Zebran beni kendinden uzaklaştırdı. Yüzünde gördüğüm duygusuz ifadeyle anlamıştım kabul etmeyeceğini. Hıçkırıklarım kalbine kurşun gibi saplanırken Zilan kapıyı çalıp gelip gelemeyeceğini sordu. Bakışlarımı kapıdan Zebran'a çevirdiğimde artık her şey onun elindeydi. Canı isterse en büyük günahlardan biriyle cezalandırabilirdi. Vereceğiniz ufacık bir karar, kaderinizin tamamıyla değişmesine sebep olabilir. Sizi bambaşka bir insan haline getirebilir. Ve işinin en acı yanıysa asla ama asla geri dönüş olmaması. Saniyeler geçerken artık tarafımı seçmem ve kararımı vermem gerekiyordu. Sağımdaki ve solumdaki melekler büyük bir savaşa girmiş, beni kendi saflarına çekmeye çalışırken Zebran hiçbir şey söylemeden gözlerimin içine bakmaya devam etti. Acı da olsa bakışlarından anlamıştım. Kaderimi yine kendi ellerimle çizmemi istiyordu. Ama bu defa bir farkı vardı. Benimle birlikte sevdiğim herkesin kaderi değişecekti. Vereceğim kararın beni kanla yazılmış bir lanetin kucağına atacağını öğrendiğimde ise her şey çok geç olacaktı. Ona doğru bir adım daha attım ve aramızdaki mesafeyi kapattım. Kendi bedenindeydi. Her yerinden kurtçuklar ve küçük yılanlar çıkıyor, bedenindeki açık yaralardan zift gibi kanlar sızıyordu ve çok kötü kokuyordu. Ne ara olduğunu ben de anlamamıştım ama ona alışmıştım. Kokusu eskisi kadar midemi bulandırmıyor ve dış görünüşü o kadar korkutmuyordu. Sağ elimi kaldırıp yılan derisi gibi kaygan olan yüzünü avucumun arasına aldım. Gözümden akan bir damla yaş yanağımdan süzülürken gözlerinde yüzümün yansımasını görüyordum. Zebran, sana yalvarıyorum. Ne olur beni bu günaha sokma. Babam beni hiç düşünmeden kendi çıkarları uğruna kurban etti. Ne olur sen de bunu bana yapma. Tamam, dininin görevlerini yerine getiren dört dörtlük biri olmadım ama bu çok daha fazla. Tahminimden de çok korkuyorum ve bana bir tek sen yardım edebilirsin. Uzun tırnaklı eliyle belimi kavradı ve beni kendine doğru çekti ama sessizliğini hala koruyordu. Zila'nın kapıyı vurup yeniden adımın seslenmesiyle korkuyla yutkundum. Gözlerimi önce kapıya ardından Zebran'a çevirdiğimde kapkara olan dudaklarımı alnına bastırdı. Şimdi seni bayıltıp evimize götüreceğim.
Ve buraya geri gelip senin kılığına girerek büyüyü ben yapacağım. Bunun için sadece bana yetki vermen gerekiyor. Şimdi sana söylediklerimi tekrarla. İnanamaz gözlerle ona bakarken başımı tamam anlamında aşağı yukarı sallarken Zebran sol elimi sol göğsünün üzerine koydu. Haküliyet kiman ül Zebran. Titreyen dudaklarıma ve çıkmamaya yemin etmiş sesime rağmen kendimi zorladım ve Zebran'ın söylediği kelimeleri söyledim. Bedenimdeki bir enerjinin elimden Zebra'nın bedenine aktığını hissettim. Kısa bir uyuşma hissinden sonra Zebra'nın ile gözümü kapatıp ben daha hiçbir şey söylemeden beni kucağına aldı. Ve birkaç saniye sonra bilincimi yirmeme rağmen havada süzüldüğümü hissettim. Zebra'nın evdeki herkesin gözlerini mühürleyip beni görmemelerini sağlayarak evden çıkardı. Ve bizden başka kimsenin giremediği güvenli eve götürüp yatak odasındaki yatağın üzerine oturttu. Elleriyle yüzümü kavrayıp o kıpkırmızı gözleriyle gözlerimin içine baktı. Senin için her şeyi yaparım Ebrar. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp dudaklarını dudaklarımla birleştirip beni büyük bir arzuyla öptükten sonra hiçbir şey demeden duman formuna bürünüp odadan gitti. Yatağa uzanıp örtüyü üzerime çekip gözlerimi kapadım ve Zebra'nın neler yaptığını görmek için zihnimi ve ruhumu ona yönlendirdim. Benim kılığıma girip ters olan ayaklarını oturduğum yere oturarak örtünün altına saklayıp Zilan'ı odaya çağırdı. Zilan büyük bir korkuyla içeri girip Zebra'nın karşısındaki mindere oturdu. Gözlerinde gördüğüm acı ve intikam alma duygusunu çok iyi tanıyordum ve çok iyi anlıyordum. İnsan sevdiği tarafından ihanete uğradığında karşındakini ne kadar severse sevsin en az kendisi kadar acı çekmesini istiyordu. Peki ya gerçek aşk gerçekten bu muydu? Zebran gerekli uyarıları yaptıktan sonra ilk önce Kur'an-ı Kerim'i oturduğu minderin altına koydu. İki sarı kağıda Zilan'ın kocasının ve kumasının bilgilerini yazdı. Ardından eşyalarını su dolu bir kazan içine ezanı tersten okuyarak atıp ocağın altına açtı. Su yavaş yavaş kaynamaya başlarken Zebran büyü yapılacak olan kadının kanlı bedeni ve Zila'nın kocasının kıllarını kazana attı. Su kırmızı renge bulanırken ellerinin arasına aldığı çaresizce çırpınan siyah tavuğu havaya kaldırıp adak adaması için gereken sözleri söyleyip aniden tavuğun kafasını tutup kırdı. Zilan küçük bir çığlık atsa da olanları sessizce izlemeye devam ediyordu. Eline aldığı tılsımlı bıçak ile tavuğun kafasından başlayıp ortadan ikiye yaracak şekilde kesip karnından kazanı akıtıp kafasını kazanın içine attı ve elini bedeninin içine daldırıp organlarını avuçlayıp dışarı çıkardı. Bıçakla organlarını kestikten sonra onları da kazanın içine atıp geri kalan bedeninin üzerine tılsımlar yazılı siyah beyaz çantanın içine koydu. Ardından daha canlı olan sümüklü böceği, hamam böceği, akrebi, yavru yılanı, salyangozu büyük taş havanın içine koyup büyülü sözleri okuyarak ezmeye başladı. Havanın için kanlı böcek lapasıyla kaplanırken lapayı alıp kazanın içine döktü. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tersten okumaya başladıktan sonra ayetlerin arasında Zila'nın kocasının ve kumasının ismini söyleyip kendisinin onlara musallat olması için niyetini diledi. Uzun beyaz bir kumaşa tılsımlar ve büyünün etkili olması için dualar yazarken bir yandan da kazandaki karışımı karıştırıyordu. Yazma işlemi bittikten sonra önündeki samanı doldurarak yapılmış bebeği sırt sırta gelecek şekilde ortalarına siyah bir sabun koyarak büyüyü yazdığı kumaşta 13 tur sardı ve sağlam bir düğüm attı. Eline aldığı her iğneyi artık içindeki iğrenç suyu kaynayan kazana daldırıp tersten okuduğu ayetlere sabuna batırmaya başladı. Bu işlemi iğneleri bebeklerin bedenine saplayarak yaptı ve bebekleri kazana attı. Su kaynasa da sabunun erimemesine şaşırsam da Zebra'nın yüzündeki en ufak bir şaşırma belirtisi yoktu. Birkaç dakika sonra bebekleri sudan çıkardığında kupkuru bir haldeydiler. Onları da ölü tavuk bedeninin yanına siyah bez çantanın içine koyduktan sonra üzerine tılsımlı yazılar olan büyük bir cam şişeye ustalıkla bir damla bile dökmeden kazandaki kaynayan suyu döküp kalan küçük bir kısmını bardağa koydu. Şişenin ağzını tılsımlı sözlerle bağladıktan sonra nihayetinde kendisini korku dolu gözlerle izleyen Zilan'a döndü ve bardağı ona uzattı. Büyüyü yaptım. Şimdi bu suyu iç ve akşam yatsı ezanından sonra mezarlığa gidip kağıda yazacağın sözleri okuyarak tavuğu ve büyüyü gömmek için büyükçe bir çukur kaz. Şişenin içindeki suyu pislikleriyle siyah çantanın üzerine döküp toprakla sıkıca üstünü ört ve hızla oradan uzaklaş. Sakın ama sakın arkanı dönme. Yoksa büyü seni etkisi altına alır. Zilan titreyen elleriyle bardağı eline alıp içinde pislik olan kırmızı suyu midesi bulana bulana içerken dayanamayıp yatakta doğurup kusmaya başladım. Midemde ne varsa dışarı çıkarken Zilan'ın yerinde olmadığım için şükrediyordum. Biraz olsun kendime geldiğimde banyoda bulduğum eski bir bez ile kustuğum yeri temizleyip çeşmeyi açıp soğuk suyla ağzımı çalkalayıp elimi yüzümü yıkadım ve kendime gelmek için odadaki camı açıp temiz havayı içime çektim. Arkamda hissettiğim sıcaklık ve bedenimde hissettiğim eller ile Zebra'nın geldiğini anlamıştım. Arkamı döndüğümde onu yine Ateş Hoca'nın bedeninde buldum.
Bana büyük bir tutkuyla bakarken elimden tutup beni yatağa doğru götürdü ve kucağına oturttu. Gözlerinde gördüğüm duygu geçişleri ruhumu yorarken tüm bu duyguların tek bir anlam olduğunu hissettim. Zevran beni gerçekten seviyordu. Ve yaptığı bu fedakarlık ile bunu bana kanıtlamıştı, fakat evlendiğimiz gün ve öncesinde bana yaptıklarını unutmam mümkün değildi. Ruhum iki parçaya ayrılmıştı. Dünyanın falcı kadının ve bana ziyarette bulunan Müslüman cin padişahının haklı olduğuna inanmamı ve bunu Zevran'a söylemem gerektiğini bedenimde arsızca gezinmeye başlarken aniden durdu. Gözlerindeki kızıllık siyaha dönerken dudakları sert bir çizgi belirdi. İçimden bir siktir çekerken hızla kucağından kalkıp ondan uzaklaşmak için geri adımlar atsam da yolun sonuna geldiğimi sırtıma değen soğuk duvardan anlamıştım. Zevran hızla yataktan kalkıp hala Ateş Hoca'nın bedeninde olmaya devam ederek yanıma geldi ve kollarını başımın iki yanına koyarak beni kendiyle duvar arasına sıkıştırdı. Korku dolu bakışlarım yüzünün her zerresinde gezinse de bir daha gözlerine bakmaya cesaret edememiştim. Biraz önce hayatımın en büyük hatalarından birini yapmıştım. Biraz önce aklımdan geçen her şeyi gözlerinin içine bakarak düşünmüştüm ve artık her şeyi biliyordu.